Altın ve İsviçre frangı. İkisi de kriz zamanlarında da güvenli liman olarak bilinir. Peki hiç düşündünüz mü? Neden İsviçre frangı da tıpkı altın gibi değer kazanır? Bu sadece tesadüf mü yoksa arkasında ciddi bir ekonomik strateji mi var? İsviçre küçük bir ülke ama büyük bir itibara sahip. Yüzyıllardır siyasi olarak tarafsız kalmış, finans sistemini mükemmel korumuş bir ülke. İsviçre bankaları gizlilik, güven ve istikrarla tanınıyor. Bu yüzden insanlar kriz anlarında paralarını dolara, euroya değil İsviçre frangına çeviriyor. Tıpkı aynı dönemlerde altın alır gibi. Biliyorsunuz işte bir kriz dönemi olduğu zaman insanlar ne oluyor? Bir savaş olduğunda, bir şey olduğunda altın alıyor, altın değerleniyor. İşte ülkelerinin paranın değeri düşüyor ama İsviçre frangı işte dolar gibi, euro gibi vesaire işte Türk lirası gibi böyle dönemlerde düşmüyor. Daha da değerleniyor. Çünkü İsviçre frangında altınla olan bir bağ var aralarında ve bu geçmişte çok daha güçlü bir bağdı. 2000 yılına kadar İsviçre frangının bir kısmı altınla destekleniyordu. Yani basan her İsviçre frangının arkasında belli bir oranda altın rezervi vardı. Bu sistem kaldırılmış olsa da İsviçre Merkez Bankası hala dünyanın en büyük altın rezervlerinden bir tanesine sahip. Bu da piyasaların gözünde frangı altın gibi sağlam bir para birimi haline getiriyor. 2008 finans krizi, pandemi ya da şimdi olduğu gibi sürekli savaş haberleri. Her defasında aynı tabloyu görüyoruz. Altın yükseliyor, İsviçre frangı da aynı yönde değer kazanıyor. Çünkü yatırımcılar güvenli liman arıyor. Dolar, euro gibi para birimleri politik risk taşıyabiliyor ama İsviçre frangı bu risklerden büyük ölçüde uzak. Yani altının dijital versiyonu gibi çalışıyor diyebiliriz. Zaten işte biliyorsunuz ülkedeki zenginlerin, ne bileyim siyasilerin vesaire herkesin böyle yüksek yerlerde olan kişilerin genelde İsviçre bankalarında paraları vardır, hesapları vardır. Çünkü son derece güvenilir. Tabii bu durumun bazı yan etkileri var. Frank çok değerlendiğinde İsviçre'nin ihracatı zarar görüyor. Bu yüzden İsviçre Merkez Bankası zaman zaman piyasaya müdahale ediyor. Çünkü neden? Kendi ülkesinin parası değerleniyor. Bu sefer işte kendi ülkesi para birimiyle bir şeyler üretip de onu ihraç etmeye çalıştığında doğal olarak ürünün parası artıyor, fiyatı artıyor. Bu da fiyat artınca doğal olarak talepler düşüyor ve bu da işte ihracata zarar veriyor. Böyle dönemlerde de İsviçre Merkez Bankası müdahale ediyor. Faiz oranlarını düşürerek ya da döviz alımı yaparak frangın aşırı değerlenmesini engellemeye çalışıyor. Ama bu bile onun güvenli liman statüsünü zedelemiyor. Sonuç olarak altın fiziksel bir güven simgesi ise İsviçre frangı onun finansal versiyonu gibi. İkisi de kriz anlarında yatırımcıların sığındığı limanlar. Yani dünyada belirsizlik arttıkça hem altın hem de İsviçre frangı parlıyor. Bu ilişkiyi anlamak gelecekteki krizleri okurken bize büyük ipuçları verebilir. Videoyu sevdiysen beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.